Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan ikili fallarımdan kapattım. Ben şimdi ilk izleyenler için tekrardan anlatayım. 2 tane fal kapattım. Bunlardan bir tanesini kendiniz için, eşiniz, çocuklarınız, bu hafta için, bu ay ya da herhangi bir şey için niyet edin. Ben sırayla ikisine de bakacağım. Bu tamamen sizin enerjinizle alakalı. Hani nasıl bir insanı çok düşünürüz, bir anda o kişi karşımıza çıkar ya da bizi telefonla arar ya da işte çok düşündüğümüz olayla ilgili muhakkak kulağımıza bir şeyler gelir. Ben bu enerjiye çok inanıyorum. Eğer ki çok düşündüğünüz bir konu varsa büyük ihtimalle bununla ilgili de bir konu enerjisel olarak o sorunuzun cevabını çekiyor olacaksınız. Hatta ben bu konuyla ilgili size videomun sonunda kendi yaşadığım hani bu enerjiyle ilgili kafamdaki soruyla ilgili cevabı nasıl aldığımı da anlatacağım. Şimdi anlatmayayım çünkü sıkılanlar olabiliyor. Videonun sonuna ekleyeceğim. Şimdi ben sırayla ikisine de bakacağım. Bu tarz yüzlerce videom var. Siz girip kanalımdan bunlardan bir tanesini de seçebilirsiniz. Herhangi bir niyet için. Hala kanalıma abone olmayanlar varsa kanalıma abone olursanız sevinirim. Ben şimdi sırayla ikisine de bakayım. İlk önce hangisinden başlasam? Bu nasip olan fincanım. Bu da boncuklu fincanım. Şimdi ben nasipten başlayayım. Her şeyin başı nasiptir ya. Nasip kısmette varsa hani gelir Bağdat'tan derler değil mi? Hani böyle e, öyle de bir gerçek var gerçekten. Şimdi bu nasip olan fincanımızı seçenler için bakalım. Bayağı bir akıttım. Bakalım neler çıkacak. Bakın bir kere hani böyle içine açınca büyük bir karamsarlık var. Hayata karşı, olaylara karşı, bir konuya karşı çok büyük bir karamsarlığınız var. Bakın birisi sizi izliyor, gözleri böyle üzerinizde. Uzakta biraz bu bence. Bu olaylar yaşanırken bu karamsarlığınızın üzerine yani bir kişiyle alakalı olabilir yaşadığınız durum bu olay. Uzaktan sizi izleyen bir insan var, yaklaşamıyor. Böyle hani böyle uzaktan sürekli gözlüyormuş gibi çıkmış. Onunla ilgili bence bir haber alacaksınız. Sıkıntılarınız dağılacak. Uzaktan beklediğiniz biri olabilir. Uzaktan uzun zamandır görüşmediğiniz biri olabilir. Bu kişiyle ilgili bir haber alacaksınız. Onun da sizi gözlediğini, belki de özlediğini, belki de işte artık olayların değişmesini istediğini duyabilirsiniz. Şimdi bakalım falımızda neler çıkmış. Falımız böyle bayağı çalkalamıştım zaten. Karışık çıkmış. Bir karamsarlık var, bir karmaşa var kafanızın içerisinde bu. Hani kafanız içerisindeki karmaşayı düzelseniz her şey düzelecek sanki. Çünkü hani böyle gerçekten zihni netleştirmek lazım. O zaman da enerjiyi daha çok çekiyoruz. Netleştirmek çok önemli. Bakın böyle ayakta dimdik durmuş bir insan var yine burada. Elini açmış birinden bir konuda yardım isteyeceksiniz. Ya da bir konuda birinden bir şey istemişsiniz. Yani hayat arkadaşı olmasını istemiş olabilirsiniz. Maddi manevi destek olmasını istemişsinizdir ama sanki böyle eliniz havada kalmış. Bir dönem böyle kimden artık yardım veya ilgi, sevgi her neyse istediyseniz sanki size böyle boşta bırakmış. Hani karşılığını vermemiş ve böyle sizi yanıltmış bir şaşkınlık yaşıyorsunuz şu anda. Hani bu partnerinizden ilgi, alaka, birliktelik olabilir ama bazen ailenizden istediğiniz destek de olabilir ama bir konuda böyle elinizin boş kaldığınızı hissetmişsiniz. Ama bazen hani böyle deneyimlemek hayatı güzeldir. Bu sizi güçlendirecek. Bu daha çok dimdik ayakta duracaksınız. Hani gerçekte şöyledir ki gerçekten de sürekli hayatımız boyunca birilerinden ilgi, sevgi ya da yardım görmek zorunda değiliz. Güçlenip tek başımıza ayakta durmalıyız. Bence bunun bilincine varacaksınız. Önce kendini seveceksin. Önce kendini mutlu edeceksin. Önce kendini güçlendireceksin bu hayatta. Bence bu kişinin mottosu bu olacak. Şimdi hayatınızda böyle ya karmaşık bir olaylar var. Birileriyle böyle hani burada birçok kişi var bence. Karışmış olaylar var. Birbirleriyle bağlantılı insanlar ve karmaşa var. Bu arada bütün ellerim kahve oldu her zamanki gibi. Bir karmaşanın içerisindesiniz. Yani çalışma ortamındaysanız eğer çalışma ortamında bir dedikodu, bir sorun, bir problem yaşanıyor olabilir ya da aile içerisinde ya da arkadaş ortamında ama hani bu böyle bir karmaşaya dönüşmüş. İnsanlar birbirlerine bağlantılı, o ona bir şey söylemiş, o ona kulaktan kulağa bir dedikodu yayılmış olabilir. Sizin canınızı sıkan bir olay silsilesi var sanki. Bu durum sizi çok canınızı sıkıyor. Bunu atlatmaya çalışıyorsunuz gibi çıkmış. Ama gelin görün ki şurada
Bakın şöyle bir insan var ayakta durmuş ve bir ok sanki. Bakın elinde bir ok, okunu fırlatıyor. Şurada görebiliyor musunuz? Ayakta duran bir insan. Bakın şurada da bir ok var, okunu fırlatıyor. Hani ben hep derim ya, herkesin bir hedefi olmalı bu hayatta. Yoksa elinizdeki okun hiçbir yararı olmaz. Hani hedef olmazsa herhangi bir yeri vurur. Bence yaşadığınız bu olaylar size artık deneyim kazandıracak. Etrafınızdaki iyiyi kötüyü ayırt edebilirsiniz. Kimin dost, kimin düşman olduğunu anlayacaksınız. Ve artık bir hedefiniz olacak. Kimlerle yola devam etme kararı, kiminlerle bir iş yapma kararı olabilir bu. Yeni bir hedef belirleyeceksiniz hayatta kendinize. Bu deneyim size çok iyi gelecek. İşte okula mı gitmek istiyorum, ne okumak istiyorum ya da çalışmak mı istiyorum, bu işten ayrılmak mı istiyorum, bu kişilerin arasında bulunmak artık istemiyorum mu gibisine. Bu yaşadığınız olaylar size yeni bir hedef seçmenizi sağlayacak ve sanki daha güçleneceksiniz. Hedefinize odaklanacaksınız. Belki de daha iyi olacak sizin için. Yeni hedeflerle yola çıkan bir insan gibi çıkmış. Şimdi burada böyle sanki iki kişi böyle gizlice fısır fısır bir şey konuşuyor gibi. Ama bu kişi arkasını dönmüş başka biriyle de konuşuyor. Yani birine bir sırrınızı verirken dikkat edin. Çünkü hani bu, siz ona sırrınızı verirken o arkasını döndüğü anda başka birine anlatabilir. Ya da bunu deneyimlediniz bu yakınlarda ya da deneyimleyeceksiniz. Hani çok güvendiğiniz, sanki birine bir şeyini anlatıp hani anlattığınız bir durum olmuş ve o sonra başkalarına bu durumu yaymış olabilir. Bunun canını sıkılmış olabilir ya da dikkatli olun. Yani böyle bir kulaktan kulağa durumu olacak. Çok özel bir şeyiniz varsa bence bu dönem herkese paylaşmayın. Bazen içimizde tutmamız gerekiyor galiba bir şeyleri. Böyle bir şey çıkmış. Gerçekten bu fal bir ağırlık bir şey var. Yani hani içinizi sıkan bir şey var ama durun bakalım neler çıkacak. Bir kere şurada böyle bir hamile bir kadın çıkmış. Bakın şöyle ayakta duran hamile bir kadın. Böyle karınca gibi böyle duran. Böyle bir insan ama karınca. Çok emektar birine sarılıyor böyle sevinçle. Etrafınızda, bu siz olabilirsiniz. Aileden biri olabilir. Bir karı kocanın bebek haberi alınacak. Ama böyle kadının karnı şiş, bebek hamile. Ama bu kişinin eşi de böyle çok fedakar, çok iyiliksever, çok böyle karınca gibi. Hani hep çalışan, ailesi için, sevdikleri için didinen bir insan çıkmış sanki. Çok güzel bir bebek haberi alacaklar. Böyle sanki kucak kucağa sarılacaklar birbirlerinden sevinçle. Çok çok keyifli bir haber çıkmış. Yani böyle sarmaş dolaş olmuşlar herhalde bu bebeğin haberiyle. Umarım hani sizindir ya da sevdiklerinizden biridir. Sizi de etkileyecek, siz de sevineceksiniz büyük ihtimalle bu haberi aldığınızda. Şimdi şurada küçük bir böyle şurada görebiliyor musunuz? Bir böyle çiçek dikilmiş de böyle yeni bir çiçek filizleniyormuş gibi bir filizlenme çıkmış ve başucunda da bir insan var. Şimdi eğer ki yalnız biriyseniz biriyle tanışabilirsiniz bu yakınlarda ama o tanıştığınız kişiyle böyle ufak ufak ilerleyecek ilişkiniz. Hani böyle bir anda aşk falan değil ama ufak ufak birbirinizi tanıdıkça sevmek, daha güçlü, daha emin adımlarla bir ilişki devam edebilir. Bazen dostluktur bu. Girdiğiniz ortamlarda, iş yerinde vesairede böyle biriyle ufak ufak birbirinizi tanıyarak böyle büyük bir dostluğa doğru yelken açabilirsiniz ama hayatınızda yeni birini alacağınız, böyle hani alacağınız nasıl oldu ya? Alacaksınız sanki böyle e, güzel bir birliktelik başlamış. Girdiğiniz ortamlarda biriyle tanışabilirsiniz. Yeni bir insan bu. Yeni bir filizlenme, bir dostluk ya da bir partner durumu olabilir. Bakalım başka neler çıkmış. Bir de tabağımıza bakalım. Tabakta neler çıkmış. Yani en çok burada bir karamsarlık var. Bence fikir, zihninizi değiştirmeye çalışın. Yani hep olumlamalarla ilgili ben anlatıyorum. Videolarım da var, biliyorsunuzdur. Olumlamaları dinlemek gerçekten bilinçaltımızı kodluyor. Bol bol ya siz söyleyin, dile getirin bunu. Unutuyorsanız da bu tarz videoları gerçekten izleyin. Çünkü belli bir süre sonra pozitif düşünmeye ve mutlu olmaya başlıyor. Vücut hormonal bir şekilde mutlu olmaya odaklanıyor. Karamsarlığı biraz atmaya çalışın üzerinizden. Şimdi bakın böyle oturmuş sanki bir yerde birini bekleyen bir insan var. Bu çok uzun zamandır görmediğiniz, sevdiğiniz bir insanı bekliyorsunuz olabilir. Aklınızda bir insan var. Bakın şurada bir insan var kafanızda böyle çok özlediğiniz, geçmişten kalan ya da uzun zamandır göremediğiniz uzun bir mesafe var aranızda belki.
O yüzden göremediğiniz bir insan olabilir uzun zamandır. Onunla ilgili ya bir haber bekliyorsunuz ya da yolunu gözlüyorsunuz o kişinin. Ama o kişiyle bağlantı kuracaksınız. Ya hiç ummadığınız anda gelecek, göreceksiniz. Ya da ondan bir haber alacaksınız ama bu keyifli, güzel bir haber olacak. Böyle oturmuş, hani elinizi göğsünüze koymuş bekliyorsunuz. Hani ondan gelecek haberi, onunla ilgili bir haberi olabilir. Yani bu bazen çocuğunuzun askerilikleriyle ilgilidir. Kimisinin eşi uzaktadır, onunla ilgilidir. Kiminin kardeşi. Ama bu hani sevdiğiniz, değer verdiğiniz ve sürekli düşündüğünüz biri. Onunla ilgili çok temiz bir haber alacaksınız. Tabak şeye nazaran çok daha ferah çıkmış. Bence bu falın mesajı şeydi. İçinizdeki karamsarlığı bitirin. Çünkü hani olaylara başka bakabildiğiniz sürece hayatınız değişebilir. Bakış açınızı değiştirin. Değiştirirseniz çok ferah. Önünüzde böyle bir yol çıkmış. Hani bu beklediğiniz insan da gelecek. O kişiden haber de gelecek. Ve sonra uzunca temiz bir yolunuz çıkmış. Bu bazen uzun bir yola çıkıp ferahlayacaksınız. Hani böyle ferahlayıp böyle huzur bulacaksınız ya da uzun bir plan yapacaksınız hayata dair. Ama bu yol böyle, bu plan çok temiz, çok ferah olacak. İstediğiniz gibi yönde gidecek. Çünkü bir o kadar da tabak ferah çıkmış bence. E, Bu falda görebildiklerim bunlar. Lütfen karamsarlık yapmayın. Hep olumlu şeyler söyleyin. Olumlu şeyler düşünmeye çalışın. Duaların da amacı budur. Çünkü ben gerçekten düşünceye ve enerjiye çok inanıyorum. Zihnimizle fiziğimizi bile, bedenimizi ya da işte etrafımızdaki bakış açımızı değiştirince zaten olayların seyri de değişiyor. O yüzden çok önemli. Umarım bu karamsarlık içinizden gider. İlk fincanı seçenler için, nasip fincanını seçenler için falımız böyleydi. Bu da kırmızılı. Bu da bir o kadar süslü fincanımız. Fincan zaten süslü. Bu boncuklar nereden geldi demeyin. Çünkü markası gözükmesin diye bazen reklam yapmamak için kapatıyorum. Şimdi bunu seçenler için bakın şöyle açayım, siz de görün. Bu biraz daha ferah bir fal, daha temiz, daha böyle sadece bir göz var, bir nazar. Birinin nazarı değiyor olabilir size, birinin kötü enerjisi, biri var. Hani böyle bazen enerjimiz çok yüksek, yani onu görürüz böyle ya da çok olumlu bir şey yaşarken hani maşallah dediği 40 gün yaşamaz derler ya bazılarına. Öyle bir enerjisi olumsuz olan bir insan var. Onun nazarı değiyor olabilir, onun enerjisi sizi düşürüyor olabilir. Bir insan çıkmış etrafınızda ama hayatınızla ilgili biraz daha böyle dalgalanmış hayatınız ama durulmuş gibi bir dönem. Biraz daha ferah. Bakın şurada çok net bir şekilde hane kısmında, bakın görüyor musunuz? Ağzını açmış kocaman söylenen bir insan ve karşısında mahcup olmuş, böyle boynunu büken ve sessiz susmuş kalan bir insan. İkili ilişkilerinizde artık bu ilişki ailenizle olabilir, kardeşlerinizle, arkadaşınızla, partnerinizle. İkili ilişkinizde biri inanılmaz derece hayatta isyan etmiş. Bu siz de olabilirsiniz, karşı tarafta. Yani yeter, ben bu durumu çekemiyorum, senin davranışlarına katlanamıyorum, ben bu ilişkiye artık bu şekilde devam etmek istemiyorum. Hani bazen çocuğunuz da olsa yanlış yaparsınız. İnanılmaz derecede böyle ağzını açmış ve hani gözünü yummuş söyleniyor gibi. Karşı taraf hatasını biliyor ve susacak. Kabul edecek, boynu bükük özür dileyecek. Biriyle eğer ki anlaşamadığınız bir durum olduysa, bir tartışmanız ya da bir sorun yaşadıysanız artık bunu dile getirebilirsiniz. İsyan edip içinizde her ne tuttuysanız onu artık tutmayacaksınız ama karşı taraf bunu olgunlukla karşılayacak. Yaptığı hataların farkında büyük ihtimalle ama karşı taraf sanki bu hataları yaparken çok da hani suçlu olmayabilir. O yüzden onu affedeceksiniz bence. Çünkü bakın sırtında bir sorumluluğu çıkmış bu insanın. Hani böyle sanki çok bilinçli yapmamış. Şimdi bilinçli yapılan hatalar vardır. O insanlar zaten defalarca hata yapar. Hani bilirsiniz o yine yapacak. Öyle insanlar pek değişmez bu hayatta. Bir de bazılarının sorumlulukları vardır, mecburiyetleri vardır. İşte o insanlar hata yapar bazen. Sanki bir sorumluluğu olduğu için hani biraz da başka nedenlerden dolayı hata yapmış sanki bu insan. O yüzden belki de onu affedeceksiniz. Bakalım neler çıkmış başka. Şimdi şu aslında şöyle bir kocaman bir fil gibi. Filin de böyle hortumu gibi. Bakın şöyle.
Şurada kocaman bir fil. Bu da filin hortumu. Fil hortumuyla bir şey yakalamış gibi. Şimdi bu maddi olarak fil çıktığında genelde maddi veya finansal işte konularda çok çok böyle büyük bir kazanç demektir. Eğer ki böyle çalışmıyorsanız bir anda çok güzel bir işe girebilirsiniz. Hani bir yatırım yapacaksınız, belki bir ev alırsınız, bir araba, bir paranızı dövize yatırırsınız, bir şey olur. Bir anda böyle paradan para kazanabilirsiniz. Yaptığınız yatırımlar çok getiri sağlayabilir. Bir şey olacak sanki. Maddi olarak böyle hani çok kazançlı bir dönemdesiniz sanki. Bence değerlendirin. Hani iş arıyorsanız daha çok saldırın. Böyle şanslı bir dönemi simgelemiş sanki. Ama bu filmin arkasında da bir insan var. Birisi size destek olacak. İşte eğer ki bir araba, bir ev, bir yatırım yapacaksanız birisi size yol gösterecek. Sanki onun sayesinde şey olacak, bu kazancınız olacak. Ya da iş arayan biriyseniz bir arkadaşınız ya da bir tanıdığınız vasıtasıyla bakın bir insan var arkasında bu filmin. Onun vasıtasıyla bir işe gireceksiniz. Çok da güzel olacak sizin için. Kısmetli bir dönem çıkmış. Şimdi bakalım şurada neler çıkmış. Umarım görebiliyorsunuzdur. Bazen kamerayı ayarlayamayabiliyorum. Şimdi bakın burada ayakta duran bir insan var. Bu siz ya da çevrenizden bir insan. Ailesinden çok yakınında olan bir insana küsmüş ve kırılmış. Bakın arkasında bırakmış bir insanı. Hani uzaklaşmamış belki ondan ama kalben hani böyle kafası dik. Hani gururlu, mağrur, gururlu. Hani ama bir o kadar da kırgın bir insan çıkmış. Birisi çok yakınında bir insan bunu. Bu kişiyi inanılmaz derecede üzmüş, inanılmaz yıpratmış. Eğer bu sizseniz arkanızda bir insanı kalben bırakacaksınız. Hani şöyledir, aynı evi paylaşırsınız, aynı çatıyı, aynı iş yerini, aynı ortamları ama kalbinizden gider ya bazen birileri. Hani böyle hayatınızda bedenen yerinin olması hiçbir anlamı artık anlamı kalmamıştır. Yani hani ruhen kalbinizden gitmiştir. Bence en büyük kayıp, en büyük ayrılık odur. Hani eşler arasında da bazen olur. Çünkü kadınlar bazen, özellikle kadınlar ama bazen erkekler de işte eşim ve çocuklarım deyip hani bırakamaz. Bir şey olur, kalp çok kırılır. Hani evliliği bile yürütürsünüz ama maalesef keşke öyle olmasa, hiç olmasa ama hani eşim ve çocuklarım mağdur olmasın deyip evliliği sürdürürsünüz. Hani bedenen yan yanasınızdır ama artık ruhen gitmişsinizdir o ilişkiden gibi. Ama bu arkadaşlık ortamı da olabilir. Birine o derece kırgınlığınız çıkmış. Böyle kırılmış bir kalp çıkmış ama bakın ilerleyen zamanlarda şimdi eğer ki bakın biriyle böyle çok oturup bir şey konuşacaksınız. Burada biri, burada başka biri. Karşılıklı biri küçülecek konuşma esnasında. Hani birinin yaptığı hatalardan dolayı oturdukça küçülecek. Oturup konuştukça kendine ah ben bunu nasıl yaptım diyecek, belki bir uzlaşma olacak. Yani bu kişiyle oturup bir konuyu konuşabilirsiniz. Kendi haklılığınızı anlatabilirsiniz ve karşı taraf bunu anlayacak bence. Bazen konuşmak işe yarar. Hani her şey için uzatmayın. Karşı tarafla konuşun ki bir şeyleri düzeltmek için. Diyorum ya, her zaman karşı taraftan beklemeyin. Siz de bir şeyler yapın. Bu kırıldığınız insanla karşılıklı gelip konuşabilirsiniz. Siz konuştukça onun gözünde büyüyeceksiniz. Çünkü hak verecek size. Siz konuştukça o küçülecek sanki. Yaptıkları için pişmanlık duyacak bence. Burada yine çıkmış. Zaten bu falın başında da böyle biri çıkmıştı. Demek ki burada en çok birine karşı bir kırgınlık, bir dargınlık var ama karşı taraf hep anladığı için bence bu bir barışmaya doğru gidebilir. Biriyle kırgın olduğunuz, kalben biriyle barışabilirsiniz. Bakalım başka neler çıkmış. Şimdi burada bir insan var, sanki şurada yukarıya doğru tırmanmaya çalışıyor. Bir şey için çok emek veriyorsunuz. Hani bu ya iş yerinde yükselmek için, ya bir eğitim, bir okula yazılmak için vesaire, ya bir ilişkiyi toparlamak için çok çabalayan bir insansınız. Hani bu çıkmış böyle. Bir şeye inanılmaz çabalıyor ve yukarıya tırmanmaya çalışıyor. Birisi ayağınızdan çektikçe ayağınızdan biri çekiyor. Sanki bakın şurada biri var, böyle bir yukarıya doğru bu tırmanmaya çalışıyor, ipe asılmış gibi. Siz bir şeyleri yapmaya çalışıp ilerlemeye çalıştıkça böyle ayağınızdan çekiştiren bir insan var sanki. Sizi psikolojik olarak aşağıya çekiyor olabilir, yapmak istediklerinizden alıkoyuyor olabilir. Siz buna rağmen direniyorsunuz. Etrafınızda varsa size enerjinizi düşüren, sizi olumsuz şekilde engelleyen insanlar varsa bence biraz uzak durun.
Çünkü bazen iyi gözükürler, hep yanımızda gözükürler ama demoralize ederler bizi. İşte yapamazsın, edemezsin, öyle olursa böyle hep olumsuz konuşan insanlar vardır ya. İşte onlardan uzak kalmak gerekir. Çünkü onlar bizi yapacaklarımızdan da alıkoyar. Çünkü biz zihnen atalet durumuna geçeriz. Yapamayacağımıza inandırırlar bizi. Bence etrafınızda yapabileceğinize değil, hayır sen yaparsın, sen daha iyisini yaparsın diyebilen insanları seçin hayatınızda. İnanın her insan, başkaları yapabiliyorsa bir şeyleri siz de yapabilirsiniz. Niye yapmayasınız ki? Bence ben inanıyorum. Herkes bir gün mutluluğu, başarıyı yakalayabilir. Yeter ki istesin, çabalasın. Bir insan var, onu bence hayatınızdan uzaklaştırmanız gerekebilir. Bir de tabağımıza bakalım. Tabağımızda neler çıkmış? Bakın şurada böyle iki kişi böyle bir tepeye çıkmış. Hani bir kırgınlık, küslük vardı ya, eğer ki bir ilişkinizde kırgınlık ve küslük yaşadıysanız ya barışacaksınız e, ya da hayatınızda ayrılıp aniden yeni birini alabilirsiniz. Bu bazen arkadaşlık, dostlukta, belki dostluklarınız eski dostunuzla aranız açılacak. Artık araya mesafe koyacaksınız ama artık yeni biri olacak hayatınızda. Yeni bir arkadaşınız olacak ama biraz da partner gibi de olabilir bu. Hani e, bir sorun varsa artık onu çözüp iki kişi böyle bir sarmaş dolaş daha güçlü biriyle yola devam edeceksiniz. Yeni bir partner de olabilir dediğim gibi, çünkü bazen ama sanki böyle barışılacak, çünkü hep burada pişmanlık vardı. O kişiyi affedebilirsiniz, eğer biriyle devam da edebilirsiniz. İki kişi böyle, bu şöyle de olabilir. Böyle hani gelinle damat gibi de çıkmış. Bekarlar için bir evlilik, evlenme teklifi, evlilik kararı gibi de bir şey çıkmış. Yeni bir aşk gibi, böyle sarmaş dolaşta bir gelin damat olayı gibi de gözüküyor. Ama bu kişiler bundan sonra birlikte olacaklarsa eğer çok kısmetli olacaklar. Böyle kocaman bir yükün, kocaman bir ben şeye inanıyorum. Enerjisel olarak bazı ilişkiler birbirlerine böyle çok beslerler. Bereketli bir yuvaları olur. Böyle bir birliktelik olabilir bu. Çok keyifli, çok güzel. İnşallah da öyle olsun. Güzel şeyler düşünelim, güzel şeyler olsun. Videonun başında şey demiştim, ben kendi yaşadığım bu enerjiyle ilgili başıma gelen bir şey. Ben şimdi enerji olayına çok inanıyorum. İşte bu hani bir sürü videolar izledim. Greg Braden var, Amerikalı bilim adamı vesaire. Onların bir sürü videolarını falan izlemiştim. Sonra telepati nasıl kurulur? İşte zihin gücüyle neler yapılabilir? Bir sürü videolar okuyorum. Bu tarz kitaplar okuyorum derken dedim ki bir gün, ya o zaman madem böyle hani enerjisel bir şey, ben zihnimle bedenimi kontrol edebilirim. Hani bu tarz videolar da var. Nasıl yapabiliriz? Hani plasebo etkisi gibi ağrı kesici içtiğini sanan insanlar aslında şeker içiyorlar ama ağrıları kesiliyor. Çünkü zihnen ağrı kesici içtiğine inandığı için bu kişi yarım saat sonra ağrılarını hissetmeye başlıyor ve bu bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey. Plasebo etkisi deniliyor buna. İşte bu tarz videoları falan izliyorum. O zaman ben dedim ki, ya ben zihnimle o zaman bedenimi kontrol edebilirim gibi şeyler söylüyorum. Ondan sonra o zaman dedim ben bununla ilgili mesaj alayım. Yani bir yerden bir şey okuyayım. Bir anda hani böyle karşıma çıksın o tarz bir video falan, böyle hani enerjisel olarak onu çekeyim o zaman diye hissediyorum. Çekmek istiyorum daha doğrusu. Hani zihnimle bedenimi nasıl kontrol edebilirim? Sonra ben çalışıyordum ofiste. Kalktım yerimden. Sonra sekreter arkadaşımız bir soru sordu bana. Bir tanıdığımla ilgili. Ben de birden şey dedim, yalancı gebelik olmuş dedim. O dedi ki yalancı gebelik de ne dedi. Ondan sonra ben böyle bir durdum. Yo pardon dedim, hani dış gebelik olmuş. Sonra işte dedim, almak istediğim mesaj buydu. Yalancı gebelik nedir diye hemen oturdum bilgisayarın başına. Hemen araştırmaya başladım. Yalancı gebelik bu bu röntgen diyorum, ultrason ve kan tahlilleri çıkmadan önce birçok kadının yaşadığı psikolojik bir travma şekliymiş. Bunu bilim adamları açıklayamıyorlar. İşte şöyle düşünün, zihnen çok çocuk sahibi olmak isteyen bir kadın, o zaman her şey, bir ultrason yok, kan tahlilleri yok vesaire yok eski yıllarda. Bir anda regilleri kesiliyor, işte aşermeye başlıyor ve karnı düzenli bir şekilde büyüyor. Hatta göğüsleri büyüyor. İşte sonra süt gelmeye başlıyor. Doğum sancısı ve doğum suyuyla birlikte ebeyi çağırıyorlar. Ebe geldiğinde bakıyor ki yalancı gebelik. Yani bebek yok, boş. Hiçbir şey yok. Aslında kadın 9 ay boyunca bir hamile kadının yaşayabileceği tüm belirtileri yaşıyor. Aslında işte ben de bunu internette tekrar okuyorum. Zaten biliyordum böyle bir şey ama hani girdim, siz de girin bakın, yalancı gebelik diye bir şey var.
Ve bunu doktorlar çözemiyorlar. Bu sadece psikolojik olarak çocukları olmayan ve çok çocuk sahibi olmak isteyen kadınların başına geliyormuş. Yani herhangi bir kadının başına gelmiyor. Ben çocuk istemiyorsam eğer böyle bir şeyle karşılaşmıyorum. O zaman sonuç olarak hani ben de enerji olarak zihnimle bedenimi kontrol edebilir miyim diye bir mesaj istiyorum. Hani bunun cevabını istiyorum demiştim ya. İşte aslında cevabı kendi ağzımla vermiş oldum arkadaşıma. Arkadaşım sorduğunda yalancı gebeliği söyledim. Ah, yalancı gebeliği, cevap bu dedim. Girdim okudum. Yani bir kadın zihniyle bedeni hamileymiş gibi tepkiler verdirebiliyorsa siz zihnen kendinizi kontrol etmeyi öğrendiğinizde çok zayıflayabilirsiniz. İşte mesela ben doğum yaptım. İşte yeri geldi ameliyatlar falan oldum. Ama mesela ben hep çocukluğumdan beri şeye inanırım. Ya ben kilo almam. Ne yersem yiyeyim, ki düzenli beslenirim. Kesinlikle çok sağlıklı. Her şeye çok dikkat ederim. O ayrı, spor yaparım, yoga yaparım vesaire. Ama bu inancım da olduğu için hiçbir zaman kilo almadım. Yani ben şu anda hani 36 beden, istediğim her şeyi giyebiliyorum ve buna hep inanırım. Hep böyle olacağına inanırım. Bu belki zihnimin beni kontrol etme şekli. Bir arkadaşım var, ben su içsem yarıyor diyor ve gerçekten kız benim yediğimin yarısı kadar yiyor ve kilo alıyor sürekli. Hani bu belki de zihnimizi gerçekten neye inandırırsak onun olacağıyla alakalı bir durum. Ee, Bir de ben böyle bu enerjiyi çok inandığım için şeye daha çok inandım. Ya işte sorumun cevabını aldım ve benim başıma bundan gibi bir sürü şey geldi. Bunları araştırdıkça, bunları diğer videolarımda da anlatırım. Videonun sonuna ekledim ki bazı insanlar hani böyle haklı olarak fal dinlemek istiyor ve hoşlanmıyor, ama o kadar çok anlatabileceğim hikaye var ki bunlarla ilgili. Videoların arkalarına ekliyorum bazen. Yani siz de zihninizde kontrol edebilirsiniz bedeninizi. Bence olumlamalar yapın. Olumlamalar çok önemli. Dediğim gibi hiç olmadı mutluluk hormonları salgılıyorsunuz. Olumlu düşünmeye zorluyorsunuz kendinizi ve herhangi bir olayda e, bu sefer daha pozitif yaklaşıp olayların sonuçlarını değiştirebilirsiniz. Düşünsenize, bir kavga esnasında size karşı yanlış bile yapmış bir insana karşı öyle bir hamle yapıp öyle bir konuşma yapabilirsiniz ve onu pişman da olabilir yaptığına, üzülebilirdi. Ama siz ona sert, aynı şekilde kavgayla yaklaşırsanız kavgayı büyütür sadece. Başka hiçbir şey olmaz. Bilmiyorum yani, hani mantıken o an en doğruyu bir zihin seçecektir o yaşadığınız olaya göre. Olumlu düşünmek o yüzden sizi doğruya yönlendirecek belli bir süre sonra ve olayların sonuçlarını değiştirmiş olacaksınız gerçekten. Ve bedeninizi de bence kontrol edebilirsiniz. Çok olumlu ve zayıflayacağınıza inanırsanız ya da işte kilo almak da olabilir bu. Kilo almak da isteyebilirsiniz. O zaman da bu inancınıza göre de beden bu sefer az yiyebilir, spor yapabilir vesaire vesaire. Sonuçta yine bir şeyleri yöneltecek siz zihniniz ve sonuçları değiştirmiş olacaksınız bence. O yüzden olumlu düşünmeye devam edin. Umarım her şey gönlünüzce olur. Güzel düşünelim yine. Güzel sözlerle bitirelim. Her ne dilediyseniz o gerçek olsun. Bunlar sadece bir faldı. Güzel olan her şey sizin olsun. İyi olanlar sizin olsun. Kötü olan hepsini evrende yok edelim. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.